Erektil disfonksiyon ya da sertleşme problemleri özellikle 40 yaş üstü erkekler yaygın bir durumdur ve görülme sıklığı küresel olarak artmaktadır. Tedavi edilmezse sertleşme problemleri hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Psikolojik etkilerin artmasına, öz saygının azalmasına, kişiler arası iletişimin gerilmesine ve anksiyete, depresyon riskinin artmasına neden olabilir. Özellikle damarsal kaynaklı sertleşme problemlerinde kanıt düzeyi gittikçe artmaktadır. İnvazif olmayan bir yöntemdir. Tabii ki ancak sihirli bir değnek değildir. Tek başına ya da kombine tedavilerle birlikte problemin çözümünde faydalı olabilir. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz penise şok dalga tedavisi ya da diğer adıyla ESVT. Sertleşme problemlerinde cerrahi ya da ilaç dışı yöntemler mi arıyorsunuz? Ben zaman zaman hastalarımı değerlendirdikten sonra seçici olarak penise şok dalga tedavisi önermekteyim. Tabii günümüzde artık çok sık duyulmaya başladı. Özellikle bana her gün birkaç tane hasta ESVT yapılması için müracaat etmekte. Bu ismini son yıllarda çok sık duyduğumuz ve çoğu kişinin de bu yöntemi aradığını bilerek problemin çözümünde faydası var mı? Ne kadar faydası var? Gerçekten işe yarıyor mu? Haydi bakalım bunları bilimsel veriler ışığında bir gözden geçirelim. Penise uyguladığımız şok dalgası düşük enerjili şok dalgasıdır. Penisteki damar endotelini uyarmaktadır. Yeni damar oluşumlarına yani anjiyogeneze yol açmaktadır. Damar düzeyindeki sinir uçlarını uyararak kan akımını artırır. Penisteki birçok doku büyüme faktörü üzerinde pozitif etkilidir. Büyüme faktörlerini uyarmaktadır. Şöyle düşünelim sevgili dostlar. Örneğin yürüyüş yapmak bacaklarımızdaki kan dolaşımını artırır. Ve bunu zaman zaman tekrarlamak ve yürüyüşler yapmak bacaklarımızdaki dolaşımı canlandırır. Aynı bu örnekte olduğu gibi şok dalgası da penisteki mikro dolaşımı artırmaktadır. Peki özellikle kimlere uygulamak gerekiyor? Damarsal sertleşme problemi olanlarda bunlar kimler olabilir? Şeker hastaları, sigara içenler ya da endotelyal disfonksiyon dediğimiz hadiselere yol açan hipertansiyon gibi, ateroskleroz yani damar sertliği gibi özellikle damarsal sertleşme problemlerinde etkinliği bulunmaktadır. Ya da sertleşmeyi sağlayan fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin kısmen yanıt verdiği vakalarda etkisi görülebilmektedir. Ya da peniste eğriliği olanlarda Peyronie hastalığında da kullanılabilmektedir. Tabii bugünkü konumuz sertleşme ile ilgili olduğu için bununla devam edeceğiz konuşmamıza. Penise şok dalga tedavisi kimlere uygun değil? Gelin bir buna bakalım. Antikoagülan yani kan sulandırıcı kullananlar. Eğer bu hastalara mutlaka yapılması gerekiyorsa bu tedavi yönteminin kardiyoloji veya dahiliye uzmanının önerisiyle bu süreç yönetilmeli. Eğer üroloğunuz bu konuda bilgili ise onun da görüşlerine başvurabilirsiniz. Bu tedavi yapılırken kan sulandırıcı kullanılmamalı ve ara verilmelidir. Penisinde aktif enfeksiyon olanlarda ya da üretrit gibi durumlarda, penis tümörü olanlarda ya da tümör nedeniyle penil cerrahi geçirmiş olanlarda uygun değildir sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi çok az hasta grubunda uygulanmamaktadır. Örneğin psikojenik ED'de uygulanabilir ama tek başına yeterli değildir. Bazen sadece performans yükseltmek amacıyla da gelen hastalara ben zaman zaman her şeyi anlattıktan sonra bu tedavi metodunu uygulayabilmekteyim. Psikojenik sertleşme problemi olanlarda mutlaka psikoseksüel veya cinsel sağlık uzmanı tarafından danışmanlığa ihtiyaç bulunmaktadır. Standart protokolümüz haftada 1 veya 2 kez 4 ila 6 seans arasında değişmektedir. Ancak hastanın koşullarına göre, mevcut hastalık durumlarına göre ve öngöremeyeceğimiz
diğer durumlarında ortaya çıkmasıyla bu standart protokol değişebilmektedir. Doktor ile hasta işbirliğine göre bu protokol yeniden yapılandırılır. Bazı olgularda bu standart protokol bittikten sonra zaman zaman belirli aralıklarla idame tedaviler uygulanabilmektedir. İlk çıktığı dönemlerde uzman görüşü olarak bu tedavi protokolleri uygulanırken günümüzde artık Avrupa Üroloji ve Amerikan Üroloji Guideline'larına çeşitli basamaklarda girmiş durumdadır. Tabii bu konularla ilgili randomize kontrollü çalışmaların daha çok olmasını arzu ediyoruz. Çünkü guideline'lara yani rehberlere girebilmesi açısından randomize kontrollü çalışmaların önemi büyüktür. Ama metaanalizlere ve derlemelere baktığımızda sertleşme problemlerinde uluslararası erektil fonksiyon sınıflandırması yapmaktayız ve bu skorlamaya göre tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerler bizim için önem arz etmektedir. İşte literatür taramasında bu skorların tedavi sonrası arttığı belirtilmektedir. Ancak yine de hastalarla dürüst konuşmak gerekiyor. Bu tedavi metodunun %60 ila 70 oranında faydası bulunmaktadır. Hiçbir zaman %100 tedavi ettiğini söyleyemeyiz. Etkisi de ömür boyu değildir. Maksimum 6 ila 12 ay kadar sürmektedir. Bu nedenle bundan fayda görmüş hastalar zaman zaman idame, ESVT yani penise şok dalga tedavisi almalıdır. Tabii her tedavi yönteminde olduğu gibi burada da riskler ve bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bunlara baktığımızda bunların hafif olduğunu görüyoruz. Bazen penis cildinde hafif morarmalar ve özellikle tedavi uygulanırken ağrılar meydana gelebilir. Genelde ciddi bir yan etkiyle karşılaşmıyoruz. Hastalara şunu söylemeliyiz. Bu hemen yarın etki edebilecek bir tedavi yöntemi değildir. 4 ila 6 hafta sonra iyileşme dönemi başlar. Bazen bu tedavi metodu yalnız uygulanırken bazen de hastanın durumuna göre diğer tedavi metotlarıyla, ilaçlarla kombine edilebilmektedir. Özetle sevgili dostlar, penise şok dalga tedavisi yani kısa adıyla ESVT özellikle damarsal problemleri olan doğru hastada umut verici, güvenli bir yardımcı tedavi metodudur. İşleme başlamadan önce mutlaka uluslararası erektil fonksiyon 5 ya da 15 skorlaması ya da yapılabilirse penil renkli Doppler ultrasonografi yapılmalıdır. ESVT tedavisi herkese yapılabilecek bir tedavi değildir. Detaylı değerlendirme için size yakın bir üroloji uzmanına danışmalısınız ve birlikte bu metodun uygulanıp uygulanmayacağına karar vermelisiniz. Sertleşme problemlerinde bu metodun bir kurtarıcı değil, sadece seçeneklerden biri olduğunu unutmayın. Eğer konuyla ilgili literatür okumak isterseniz ekranda size örnek bir literatür sunmaktayım. Sevgili dostlar, bugünkü videomun sonuna geldik. Yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma bırakmayı unutmayın. Kanalımı eş, dost, arkadaş ile ve sosyal medyada paylaşın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.